Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gerçekten ilginizi çekecek güzel bir konumuz var. Büyülü aynalar, cinler ve boyut kapıları. Ama konumuza geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve beğeni zilini açmayı unutmayın. Aynı zamanda yorumlarınız da bizim için çok değerli. Ve artık konumuza başlayalım. İyi görünmek, insanoğlunun var olduğu andan beri en büyük isteklerinden birisi arkadaşlar. İnsan, kendi yansımasının farkına vardığından beri yansıtıcı yüzeyler, hayranlık ve korku oluşturmuştur. Folklor ve efsaneler, sihirli ve perili aynalar ile ilgili yüzlerce efsaneyi barındırır. Çoğu tabii ki olumsuzdur. Doğaüstü niteliklere sahip aynalar tehlikelidir hakkında insanları uyarır. Bugün bilimde kullandığımız ayna 1835 yılında von Liebig tarafından icat edildi ve teknik açıdan gümüş renkli bir aynaydı. Ancak çeşitli taşlardan ve diğer elementlerden yapılmış aynalar M.Ö. 6000 yılına kadar uzanmaktadır. Antik çağların aynaların değerli taşlar ve metalleri barındırdığı da bilinmektedir. Bu materyallerin bazıları ise şunlardır arkadaşlar: obsidiyen, bakır, bronz ve demir. Fakat kadınlar bu kadar zarif ve süslü, lüksü göze almadığı zaman neler yapmışlardır? Su bir kap içine döküldü ve ayna camı olarak kullanıldı. Ya da eski moda bir şekilde nehre ya da bir su birikintisine gidip insanlar kendilerine baktılar. Aynalar kişinin fiziksel yansımasına bakmak için bir araç olarak değil, aynı zamanda geleceğe bakmak için de bir araç olarak kullanılmaktaydı. Neyin geleceğine ya da neyin olduğuna suyun içinde gördükleri vizyonlara sahip aynaların sihrinde yattıklarına inanmaktalardı. Peki neden tüm dünyada eski çağlardan kalma çoğu kültürler aynaların büyülü ya da sihirli olduğuna inanmakta? Aynalar doğrudan su elementiyle ilgilidir arkadaşlar. Kültürün inançlarına bağlı olarak su unsuru farklı şeyleri temsil etmektedir. Çoğunlukla bunlar sevgi, düşler, yaratıcılık ve sezgilerdir. Su, bu dünya ile manevi dünya arasında bir engel olarak düşünülmüştür. Ve bu nedenle de aynaların öbür dünya ile bağlantılı olduğuna inanılmaktaydı. Su, tarih öncesi insana göre büyüleyici görüntüler yansıttı. Fakat büyü bu yansımanın altında kaldı. İlk aynanın muhtemelen yansımasını kontrol etmek, hatta kehanet aracı olarak kullanmak için ayna olarak belirlenmiş bir su havuzu kullanıldıkları düşünülmektedir. Bu nedenle aynalar sonsuza dek su elementiyle ilişkilendirilmiştir. Antik Roma'da ise aynalar mitolojik hikayelerin epeyce bir bölümünde belirtilmiştir. Medusa ve Narkisus ayna ile ilişkilendirilmiştir. Narkisus'un hikayesinde bir aynaya baktığı ve yansımasına aşık olduğu anlatılır. Yansımanın kendisi olduğunu fark etmez. Medusa örneğinde ise Perseus, Garaene'nin ona verdiği ayna ile Medusa'ya bakabilmiş ve böylece kafası taşa dönüşmeden Medusa'nın kafasını kesebilmiştir. Arşimet ise M.Ö. 212'de Sirekusa'dan gelen gemileri durdurmak için yine aynaları kullanmıştır. Fakat Romalılar aynaları kullanıp üreten tek uygarlık değildi. Eski Mısır ayrıca bakırdan ve diğer metallerden yapılmış aynaları kullanmaktaydı. Mısırlılar aynanın çok önemli olduğunu hissetmişlerdi. Zira manevi amaçlarla makyaj yapmaya çok fazla ihtiyaç duymaktalardı. Göz makyajı kişinin ruhunu açan gözlerini korumak için uygulanmıştı. Antik Mısır döneminde birçok ayna tanrıça Hathor'un süslediği bir görüntüye sahiptir. Ve aynalar yeniden doğuşla ilişkili bir sap ile oluşturulmaktadır. Anadolu'da ise ilk aynaların obsidyen adı verilen volkanik siyah bir kayadan yapıldığı düşünülmektedir. Bu andan itibaren bulunmuş olan aynaların M.Ö. 6000 yılına kadar uzandığını söyleyebiliriz.
Folklor ve efsanelerde büyülü ve perili aynalarla ilgili yüzlerce hikaye vardır dedik. Çoğu aynaların negatif, doğaüstü niteliklere sahip olmasını ve tehlikeleri konusunda da insanları uyardığını söylemiştik. Buna paralel olarak aynaların birçokları tarafından ruh alanına, hatta diğer boyutlara açılan portallar olduğuna da inanılmaktadır. Aynalar hakkında yüzlerce yıldır yapılmış bazı inanç ve hurafeler ise şunlardır. Aynalar ruhları emme yeteneğine sahiptir. Bu olaydan kaçınmak için hasta veya ölmekte olan birinin yattığı odadan aynalar çıkartılırdı. Nedeni bir aynanın olumsuz gücünden ya da savunmasız olan o kişinin ruhunun çalınmasını önlemekti. Başka bir inançta ise insanlar asla geceleri veya mum ışığında bir aynaya bakmamaları için uyarılmışlardır. Bakan kişiler ise çoğunlukla derinleşen görüntüler içinde bazen cinleri, hayaletleri, iblisleri ve kendi ölümünü gösteren işaretleri görmüştür. Bir odada bir kişi öldüğünde aynalar kapanırdı veya duvara bakacak şekilde döndürülmeliydi. Eğer bu işlem yapılmazsa ölen kişinin ruhu kaybolurdu. Hatta o kişinin vampir olacağı inancı da barındırılmaktaydı. Uykudayken bile karanlık saatler boyunca negatif varlıkların saldırısına karşı savunmasız olmamamız için odadaki aynayı iyice örtmemiz söylenmiştir. Ayrıca yatağımızın bir aynanın karşısında bir yerine koymamak da söylenmiştir. Aynaların doğaüstü varlıklar tarafından bir portal olarak kullanılmasını önlemek için ayna sık sık odanın farklı alanlarına taşınmaktaydı. Katı bir destekle ve uzun süre aynı pozisyonda duran aynaların manevi bir portal haline gelebilme ihtimalinin daha yüksek olduğu düşünülmekteydi. Peki insanlar tekinsiz aynalarla ne tür deneyimler yaşadılar? Perili aynaların sebep olduğu yüzlerce dokümante edilmiş vakalar vardır. Ve vakalar benzer özelliklere sahip olma eğilimindedir. İnsanlar birazdan anlatacağım durumlarda paranormal deneyimler yaşadıklarına inanmaktadırlar. Eski bir ayna bir yerden başka bir yere getirildiğinde ya da eskiciden, antikacıdan vesairelerden aldığınız, bilmediğiniz, sahibini bilmediğiniz eski bir aynayı alıp eve getirdiğinizde bu tür deneyimler yaşadığı belirtilmiştir. Yine insanlar yeni bir eve taşınırken daha önce yaşayan insanların bıraktığı aynalar da onlara sorun yaşatmıştır. Yine insanlar kehanetler ve kundaklama yapılan yerdeki aynaları kullandıktan sonra da paranormal aktiviteler bildirmişlerdir. Genellikle kullanıcılar için hiçbir koruma uygulamadan bir portal oluşturulmuş olabileceği düşünülmektedir bu tür aynaları. Temizleme ve koruyucu ritüeller kullanmak için ayna her türden manevi çalışma yapmak önemlidir. Eğer bir ayna veya diğer tarama aleti içermeyen manevi işler yapıyorsanız bunlar da yine örtülmeli ya da kapalı, güvenli bir yere konulmalıdır. Ayrıca arkadaşlar cadı tahtası ya da ruh çağırma tahtası olarak da bilinen Ouija tahtası kullanmanın da portallar oluşturulabileceğin yönünde gözlemler vardır. Yakınlardaki aynalar özellikle Ouija tahtalarının oturumundan sonra portalların merkezi konumda oldukları söylenmektedir. Yine çoğu zaman insanlar, oteller, arkadaşlar, akrabaların evinde perili aynalarla yaşadıkları deneyimleri anlatmaktadırlar. Bu olanlar genellikle her zaman değil, bazen perili olma inancına ve perili olma ününe sahiptir. Perili aynalarla bağlantılı olarak bildirilen olaylar çeşitlidir. En yaygın belirti, odada oturan insanlar dışındaki insanların varlıklarının aynalarda yansımalarıdır. Bununla birlikte doğal bozulmaların ve meraklı ışık efektleri ve bir takım tuhaf etkiler oluşturulabileceği de aynı zamanda insanların da korkabileceği unutulmamalıdır. Buna ek olarak beynin anlamlı şekiller ve rastgele kalıpların dışına çıkma ihtimali de
olağanüstü derecede gözden kaçmamalıdır. Buna rağmen bildirilen perili aynaların vakasının çoğu çeşitli aydınlatma koşullarında, günün farklı zamanlarında ve birden fazla kişi tarafından tanık olduğuna da unutulmamalıdır. Dolayısıyla bu davalar doğal nedenleri ekarte edebilir. Buna ek olarak paranormal belirtiler diğer biçimlerde de aynaya bağlı olarak gelişebilir ve ayna da bu olayların merkezi konumundadır. Bir aynanın diğer tarafa ve diğer boyutlara açılan bir portal oluşturulabileceği inancı ile perili aynaların birçok hikayesinin olması şaşırtıcı değildir arkadaşlar. Ama perili aynalar yeni bir kavram değildir. Louisiana'da eski bir plantasyonda 3 ruhun bugüne kadar bir ayna içine sıkışıp kalındığı söylenir. Bu ayna Amerika Birleşik Devletleri'nde bilinen en perili yer olan Mitranis plantasyonunun içinde yer almaktadır. Efsane, evin kadınından ve 2 çocuğunun zehirlenmesinden sonra söz konusu aynanın bir bezle kapatılmadığı için bu ruhların aynanın içinde sıkışıp kaldığı söylenir. Onların görüntüleri, hatta parmak izleri zaman zaman aynalarda görülmüş ve görgü tanıklarının bazıları onları aynalarda görmüştür. 2013 yılının Şubat ayında İngiltere'de bir perili ayna 155 dolara eBay tarafından kapalı ihaleyle satılmıştır. Satıcılar evlerinin dışındaki çöplükten bu antik perili aynayı bulduklarını söylemiştir. Aynanın ev sahibinin attığı çöpler arasında olduğunu belirtmişlerdir. Eve getirdikten sonra da her şeyin kötü gitmeye başladığını ve şanslarının kötüye döndüğünü söylemişlerdir. Kötü maddi sorunlar ve hastalıklardan kurtulana kadar bazıları bu aynayı bulduktan sonra hayatlarını kaybetmişlerdir. Hastalık ve kötü şansa ek olarak satıcılar perili aynanın etrafında gölgeler ve ölümle alakalı görüntüler gördüklerini de iddia etmiştir. eBay'de satılan aynanın akıbetinin ise henüz ne olduğu bilinmemektedir. İnsanlar tarafından yaşanan ayna olayları çeşitlidir. Çoğu durumda enerjisel aktiviteler olmaktan ziyade negatif görülmektedir. Bununla birlikte görünürdeki kötülüğün bazıları olumsuz bir ruhtan ziyade bir korku faktörünün, sanrının veya yanlış yoruma da bağlı olabilmektedir. Peki, aynalardaki paranormal aktivitelere neler sebep olabilir? Gölge insanlar tezi sık sık perili ayna ile bağlantılı olduklarından itibaren getirilmiştir. Şahitler sadece aynalara baktıklarında yakın duran gölge insanları değil, aynı zamanda aynanın içinden geçip çıkanlardan da bahsetmektedir. Oldukça az sayıda dava aynı zamanda soğuk noktaları, sesleri ve renkli küreler gibi diğer olguları da bildirmişlerdir. Bunun dışında oda içinde beliren değişik ve kötü kokular da tarif edilmiştir. Garip sislerse, sisler sadece aynalara girip çıkarken görülmekle kalmaz, bazen de daha tanınabilir şekillere dönüşürler. Bu da çoğunlukla o insanların tanıdığı kişileri, yakınlarının görüntüsünde olabilmektedir. Diğer insanlar bu sisleri aynanın yanı sıra odanın etrafında da dolaşan yoğun sis tabakasına bağlarlar ve karanlık kütlelere dönüşmüş olarak bunları gördüklerini söyler. Şahitler tarafından bildirilen vakalar genellikle olumsuz nitelik taşımaktadır. Öfke, düşmanlık ve kötülük yaşayan kişiler tarafından hissedilen duygulardan bazılarıdır. Yine buna ek olarak insanlar odalardaki sıcaklığın birden düştüğünü, soğuk odalardan, kürelerden, parlayan gözlerden, homurtulardan ve poltergeist vakaları gibi eşyaların havalanmasından ve aynı zamanda meydana gelen diğer paranormal aktivitelerden de bahsederler. Yine bu teorilerden ve aslında güçlü olasılıklardan bir tanesi de cinlerdir. İslam inancında cinler ateş ve hava karışımından yaratıldığı, bu yüzden de çeşitli şekillere girip insanlara görülebildiği ve farklı boyutlardan onlarla iletişim kurabildiğine inanılmaktadır. İslam öncesi yaşayan Orta Doğu halkları kahinlerin cinlerle doğaüstü şekilde iletişime geçtiğine inanmaktadır. Bu bağlamda kahinlerin hüddam ve havas ilmi ile cinlerle iletişime geçmek için
bazen aynaları, bazen de su dolu kapları ayna gibi kullanarak bunu gerçekleştirdiğine inanılmaktadır. Bu yüzden İslam öncesi ve sonrası cin inanışlarında kimi zaman bu varlıkların insanlar ile iletişim kurmak için aynaları boyut kapısı gibi kullanabildiği de güçlü bir teori olarak söylenmektedir. Paranormal aktivitelerin aynalarla ilişkili olması nedeniyle portallar olma üne ve bu üne sahip olmaları aslında şaşırtıcı değildir. Ama tam olarak bir portal nedir? Ruh portalları yine yeni bir kavram değildir arkadaşlar ve bir süredir de paranormal araştırmacılar tarafından bilinmektedir. Onların en temel düzeyde manevi enerji ve diğer boyutlar için giriş ve çıkış noktası olduğu şeklinde bir düşünceye sahiptir insanlar. Portalların filmlerde, genellikle fotoğraflarda da görülebileceği iddia edilmektedir. Bir portalın özellikleri ise şunlardır. Bir portal, maneviyat alanlarını, boyutlarını çevreleyen enerji alanlarında bir delik veya pencere olarak düşünülür. Ruh gibi enerji varlıkları bu açıklardan fiziksel dünyaya geçebilir. Yine negatif ruhlar genellikle portallardan gelmektedir. Bunun gerçekleşeceğine inanılır. Çünkü fiziksel düzleme en yakın astral tabaka negatif enerji varlıklarının bulunduğu alandır. Bu nedenle bir pencere açıldığında negatif enerjinin ilk önce geçme olasılığı daha fazladır. Bunu şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Diyelim ki evinizin kapısını açık unuttunuz. Ve kapınız ardına kadar açık. Dış kapınız ardına kadar açık. Şimdi ilk girecek insanın iyi niyetli ya da kötü niyetli olabileceği ihtimali kaçtır? Yüzde kaç iyi niyetlidir ya da yüzde kaç kötü niyetlidir? Bu bağlamda bakarsak olaya zannedersem biraz daha kolay anlaşılır. Yine çoğu portalların hem fiziksel seviyeye girme hem de ayrılma için iki yönlü bir yol olduğuna inanılmaktadır. Çok yüksek paranormal aktivitelerin seviyelerinin portalların yakınında olması nedeniyle olduğu düşünülmektedir. Birçok kişi portalların tüm dünyada bulunduğunu ve bazı sıcak noktalar olduğunu söylemektedir. Yine birçok araştırmacı sadece manevi varlıkların portalları kullanabileceğini değil, aynı zamanda diğer boyutlardan olan varlıkların da yani uzayda olan canlı varlıkların da yani bilmediğimiz dünyalar, bilmediğimiz boyuttaki varlıkların da bunları kullanabileceğini söylemektedir. Tamamen pozitif olan özel fakat çok ender portallar olduğu da düşünülmektedir. Bunlar manevi olarak ilerlemedikçe alttaki astral ve boyutsal varlıklar tarafından keşfedilemez ve girilemez. Yine bazı medyumlar ve maneviyatlarını geliştirenler portalları sadece algılayabildiklerini değil, aynı zamanda onları açıp kapatabildiklerini de iddia etmektedir. Yine birçokları tarafından portalların ve girdapların aynı şey olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte birçok psikolojik araştırmacı onların farklı yapılar olduğuna inanmaktadır. Bir girdap sadece saf bir enerji bandıdır. Ne olumsuz ne de olumludur ve bir kapı değildir. Bununla birlikte meditasyon ve diğer manevi çalışmalarla bu kapılar kullanılabilir. Tüm medyumlar ve paranormal araştırmacılar portalların var olduğuna inanmaktadır. Aynalardan başka portalların fiziksel alan içindeki giriş ve çıkış alanlarının var olduğu da düşünülmektedir. Örneğin kapı, pencere, hatta dolap, gardırop gibi yerlerin potansiyel olarak portal alanları olduğuna inanılır. Bununla beraber yine arkadaşlar yatakların altı dediğimiz hatta küçük çocukların hani çoğunlukla kabus gördüğü yatağın altında bir şeylerin var olduğunu düşündükleri yerlerde portallar için uygun alanlar olduğu inancında söylenilmektedir. Büyülü ayna ismi genel bir tanımlamadır. Sadece aynalar değil, cam küreler, su kadehleri, inciler, değerli taşlar da bu tanıma dahildir. Her nesnenin büyülü bir aynaya dönüşmesinin nedeni evrensel ruhun aslında tüm kozmik hayatın yansıması olan hakiki bir ayna olmasıdır. Tüm insanlar
ruhlarını bu evrensel ruhun bir parçası gibi görürler. Kahinler ya da kendi içlerinde bu büyülü aynayı keşfetmiş olanlar ya da maddesel olarak bir büyülü aynadan yardım alır. Aynaya bakan kahin aslında kendi bilincinin de içinde ve bir parçasının da olduğu evreni gözlemlemiş olur. Ayna evrenden kendisine geleni hiç örtüsüzce gizlemeden yansıtmaktadır. Böylece kahin kendisinin de bir parçası olduğu evreni gizleri ortadan kalkmış olarak gözleyebilmektedir. Ayna örtüleri kaldırıldığı için geçmişte olanı ya da gelecekte olacağı veya şu anda olan çok uzaktaki olup biten imgeleri de yansıtabilir. Özellikle majik aynalar gerçeği söylemektedir. Biz insanların kendimizi korumak için takındığı maskelere gerek kalmaksızın bu aynalar sadece kendi gördüğü şeyleri yansıtmaktadırlar. Bunlar ruhu olduğu gibi örtüsüz görme niteliklerine de sahiptir. Pasif veya yansıyan özelliklerinden dolayı ay ile de bağlantılıdır. En iyi aynalar aya adanmış metal ve gümüşten yapılanlardır. Simyada ise cam ayna ruhsal mükemmeliyeti temsil eder. Ama camın görünmemesini sağlayan şey onun şeffaflığıdır. Görünen ve görünmeyen dünyalar arasında bir araca dönüşerek böylelikle insanın gizli güçler, kehanetler ve tüm yetenekleriyle bilgenin sembolik bir temelde dönüşerek kendisini gösterdiği yerdir ayna. Siyah aynalar obsidyen taşından yapılmış olanlar, daha önce bahsettiğim gibi, maji ile en ilişkili olan unsurlardır. Plinius'a göre bu aynaların yansıttığı imge, renklerin değil, yalnızca nesnelerin hatlarının görüldüğü bir gölgeye benzemektedir. Daha çok nesnenin karanlık bir temsilidir. Yine Georgia Üniversitesi'nden psikoloji profesörü Raymond Moody, büyücülük sanatlarıyla ilgilendiğinden dolayı yaptığı çalışmada bir aynada yoğunlaşarak kişiyi geçmiş yaşantılarına geri döndürdüğünü ve sevgili ölü yakınlarının da aynada maddeleştirebildiğini söylemiştir. Aynaların güçlerinin en fazla belirgin olduğu yer kehanet sanatıdır. Kehanet araçları insanın kendisini hipnotize eden ve dış ışıkları uzaklaştırarak sadece iç ışığa dikkatini verecek araçlardan başka bir şey değildir. Ayna görünen ışınları emer. O zaman bir baş dönmesi olur ve bundan sonra onun bir doğal yeteneğine sahip olan insanlar yeterince hazır olanlardan bir aydınlanma ortaya çıkar. Aynı zamanda aynalar doğa ve insan astrali ile ilişkilendirilir. Ayna astral dünya olan başka boyutlara açılan bir kapıdır. Bu yüzden Avrupa geleneklerine göre biri yeni öldüğü zaman dönüşünü ya da ruhunun çalınmasını engellemek için odadaki aynaların üstleri kapatılır. Herhangi bir paranormal olayda olduğu gibi hangi olguların paranormal veya garip etkiler yaratan doğal unsurlar olduğunu bilmek zordur. Ancak bir şey kesin. Aynalar psikik olaylarda rol oynamaya devam etmiş ve bundan sonra da devam edecektir. Belki bir dahaki sefere gece vakti aynanın karşısına geçtiğinizde omurganızdan aşağıya doğru süzülen tüyler ürpertici bir titreme yaşarsanız bu hissi daha iyi anlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Videolarımızın devamı ve kanalımızın gelişmesi için abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook ve Instagram sayfalarımıza da abone olup pek çok farklı, gizemli konuları bulabilirsiniz. Kanalımızı desteklemek ve araştırmalarımız için katıl butonu ile size uygun üyelik paketini seçip özel avantajlardan da yararlanabilirsiniz. Gizemli konularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.